Merhabalar, ben Çelebi. Bu hafta yalnızlık konusunda bir meydan okuma gerçekleştirecektim. Ama ondan önce bu konu hakkında biraz düşündüm. Neden yalnızlık? Biraz bu konuda konuşmak istiyorum. Son dönemlerde yalnız olmayı daha çok seviyorum. Açıkçası yalnız olmak bana daha iyi geliyor sanki. Çünkü çevremdeki insanlarla iyi anlaşabildiğimi düşünmüyorum. Yani daha doğrusu onlar bana yaramıyor. Son dönemlerde de zaten iyi deneyimler edinmedim. Karşılık konusundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlık konusunu ikiye ayırıp hem olumlu hem olumsuz taraflarını yazdım. Olumlu yönlerinde yazarken zorluk çektim. Sadece 5 tane şey yazabildim. Belki depresyonda olduğumdan dolayı sadece olumsuza aklım çalışıyordur, onu da bilemiyorum. Olumlu yönler paylaşmak, hatırlanmak, desteklenmek, yardımlaşmak ve sevilmek. Paylaşmak, mesela bir yemeği paylaşırsın arkadaşınla, üzüntünü paylaşırsın, derdini, mutluluğunu paylaşırsın. Paylaşmak bir yönden çok güzel. Hatırlanmak, hani sık sık olmasa da ararlar, sorarlar, dışarı davet ederler veya gel buluşalım derler, size gelirler. Desteklenmek, üzüntülü anında ya da yeni bir işe başlarken sizi desteklerler. Yaparsın, bu da geçer gibi. Yardımlaşmak, mesela paranız çıkışmadığında bunu fark edip paranızın üstünü doldururlar. Ne bileyim hastasınızdır, size destek olurlar. Mesela bir keresinde lisedeyken ben zehirlenmiştim. O zaman arkadaşlarım bana çok destek olmuştu. Sevilmek, bilmiyorum ama ben gerçekten kalpten sevildiğime inanmıyorum. Çünkü son dönemlerde gerçekten arkadaşım diyebileceğim insan bir, belki de o bile yok. Görüştüğüm arkadaşlarım sadece üniversiteden. Şu anda yaşadığım şehirde görüştüğüm bir arkadaşım yok. Tabii üniversite bitince herkes başka yere dağılmış oluyor. Neyse. Olumsuz yönler, kapris, kıskançlık, yönetilmek, dert dinleme, akıl vermek, eleştirilmek, yalan, kendinden ödün verme, para israfı, saçma muhabbetler, aşırı düşünme, çıkar. Bu olumlu yönlerle olumsuz yönlere pek çok ekleme de yapılabilir. Olumsuz yönler konusunda kapris, sevgili gibi kapris yapan kızlar var gerçekten. Hani erkek arkadaşlarımla bu durumları yaşamadım. Bir keresinde buluşmaya geç kaldım. Ee, Arkadaşlarımın evi buluşacağımız yere yakındı, benimki uzaktı. Bu yüzden içlerinden biri bayağı kapris yaptı. Vay efendim sen nasıl geç kalırsın, beni nasıl bu kadar bekletirsin, sevgilim bile beni böyle bekletmiyor. Yani ben senin sevgilin değilim. Ben senin kölen de değilim. Ben senin arkadaşınım. Ve evimin uzak olduğunu da biliyorsun. Yani bazı insanlarda ne yazık ki böyle. Kıskançlık. Bunu da lisedeki arkadaşlarımla yaşamıştım.
Benim samimi olduğum 3 tane arkadaşım vardı. Üniversiteden böyle döndüğümde yazları falan onlarla buluşma ayarlayıp hep beraber buluşuyorduk. Normalde üçü de birbiriyle çok aşırı samimi insanlar değillerdi. Hani ortak noktaları ben gibi bir şeydi. Bir de aynı liseye gitmiş olmamız, aynı sınıfta olmuş olmamız. Neyse, bir gün bir tanesi beni dışarı davet etti eşiyle. Hadi gel işte sınava girmiştim. Sınava girdin çıktın biraz kafanı dağıtırsın gel falan demişti. O akşam bir diğerinden mesaj aldım. Onunla her zaman görüşüyorsun. Bana zaman ayırmıyorsun. Yani bildiğin sitem etmiş. Ama sitem edilecek bir durum yok yani. Açıkçası benim bakış açımdan böyle. Hani nesine sitem ediyorsun? Çünkü herkesin yeri farklıdır. Bir diğeri de bir dil kursuna gitmiştim. Oradan arkadaşlar edinmiştim. Onlarla çok vakit geçiriyorum diye şöyle bir şey söylemişti. Bundan sonra senin arkadaş olmak istemiyorum. İşte hakkını helal et. Ben helal ediyorum. Ya bildiğin ayrılık mesajı atmış kız. Bence benim için herkesin yeri farklı. Ya 10 yıllık arkadaşımın yeri farklı. Yani birkaç aylık insanın yeri farklı. Ben bu yüzden böyle yaptıklarında insanların davranışlarına akıl sır erdiremiyorum yani. Mantığım almıyor. Yani sen nasıl kendini daha birkaç aylık tanıdığım insana bir tutabiliyorsun ki? Bilemiyorum. İlk defa böyle bir şey başıma gelmişti. Umarım son olmuştur o da. Yani sevgiliden ayrılır gibi arkadaştan ayrılmak bilemiyorum. Saçma bence. Yönetilmek. Bu da başıma geldi. İnsanlar istiyor ki sadece onun dediğini dinleyin. Ya şöyle yap, böyle yap. Mesela bir tane arkadaşım vardı. Çocuğu oldu. Çocuğu olduktan sonra ne zaman dışarı çıkmak istese beni ayağına çağırıyordu. Gel bizi al. Yaptığım hiçbir şey yok yani. Onun evine gidip çocukla beraber dışarı çıkmamız. Her seferinde bunu söylüyordu. Gel beni al, gel beni al. Ee, Yani sonra arkadaşlarıma da karışmaya başlayınca dedim bu böyle olmayacak. Ki bu sevgili gibi ayrılık mesajı atan arkadaş da bu kişi aynı kişiydi. Annem beni çok uyardı bu konuda. Bak kızım, bu kız seni yönetiyor. Dikkatli ol. Benim içime sinmiyor. Annemi dinlemiyordum. Çünkü o arkadaşımla yani liseden beri beraberdik ve konduramıyorsun. Kötü yanlarını görmek istemiyorsun açıkçası. Dert dinleme. Bu da çok kötü bir şey. Bir arkadaşım var. Ya sürekli mesela eşiyle kavga etse hemen beni arıyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Ben boşanacağım, ayrılacağım. Birkaç gün geçiyor, bakıyorum hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Arıyor, ağlıyor, saatlerce dinletiyor kendini. Ama ben dinlediğimle kalıyorum. Hani bütün olumsuz yükünü bana yüklüyor. Telefonu kapatıyor. O an onda bitiyor. Ama ben olumsuz düşüncelerle kalıyorum baş başa. Ve yani benim yapımda da şu var. Birisi olumsuz bir şey anlatınca üzülüyorum o kişiye. Aklıma takılıyor. Ama bu bir değil, iki değil, üç değil. Baktım olacak gibi değil yani. Bu senelerce de devam etti bu arada. Hani çok sevdiğim için o arkadaşımı hep dayandım, dişimi sıktım. Sonra belli bir süre herkesten uzak durmaya karar verdim. O arkadaşım da aradığında telefondan açmadım. Neyse uzun bir süreden sonra ortak başka bir arkadaşımızla 3 kişi beraber konuştuk. Ve şeyi fark ettim. Ben bu kıza nasıl dayanmışım yani. Resmen ağlama duvarına çevirmiş beni. Hani aradığında 1 saat, 2 saat. Yani ve her konuşmada kendi hayatını anlatıyor.
Yani karşı tarafı da biraz dinlesen hani sürekli onun hayatı, akıl vermek. Bu sanırım toplumumuzun şu anda genel sorunu. Kim olursa olsun fark etmez. Bir durum anlattığında hemen akıl vermeye başlıyorlar. Ya belki ben akıl almak değil de sadece dinlenmek istiyorum. Birinin beni dinlediğini hissetmek istiyorum belki de. Ama yok. Çözüm bulacaklar. Ya buldukları çözüm de yani sonuçta ne olabilir? Senin düşünmediğin ne olabilir ki? Yani herkesin aklı fikri var. Açıkçası böyle akıl verdiklerinde ben irite oluyorum. Akıl verme. Çözüm bulabiliyor musun? Çözüm de bulamıyor. Mesela diyelim ki KPSS'ye hazırlanıyorum. İşte KPSS'ye girdim mi? İşte KPSS'ye şöyle çalış. Polisi denedin mi? Şunu yaptım mı? Bunu yaptım. Ya sen kadar aklım var zaten benim. Bunu yapma bana. Ya bir düşün ya bu karşındaki insan genç. Bunu düşünmüştür. Bütün seçenekleri düşünmüştür zaten. Akıl verme ya. Vermek zorunda değilsin. Sadece dinle. Belki de sadece dinlenmek isteniyor. Eleştirilmek. Tabii bu da var. En ufak şeyiniz bile eleştirilebilir. Özellikle bazen arkadaşlar bu konuda çok acımasız olabiliyor. Çıkarına gelmediği zaman çok güzel eleştiriyorlar. Ama kendilerini görmüyorlar. Yalan. Yalan uzun süredir liseden beri arkadaş olduğum biri vardı. Bir erkek arkadaşım. Birbirimize de kardeşim falan diyorduk. O kadar samimiydik. Problemlerimizi, üzüntülerimizi falan paylaşırdık. Farklı şehirdeyken bir gün dedik işte ben bizim oraya geleceğim. Ailemi ziyaret edeceğim. Bir de benim okuduğum şehre gidecekmiş. İş görüşmesi varmış. Ya dedim benim arkadaşlarım var orada. Ne zamandır görmedim ben de seninle geleyim. İyi dedi tamam dedi. Sonra bu geldi. İlk önce İstanbul'a geldi. Hani dedim ne zaman geleceksin bu tarafa? Dedi geleceğim mi edeceğim böyle sürekli mırın kırın ediyor. İyi dedim üstelemedim. Sonra belli bir süre geçtikten sonra sordum hani gidecek miyiz? Nasıl olacak diye. İlk önce şey dedi. Ya dedi ben gideceğim dedi. Bir arkadaşım var dedi. Onu orada beklemem lazım dedi. Belki işim akşama kadar sürer dedi. Hani senin zamanın olmaz dedi. Ya dedim niye zamanın olmasın? Sıkıntı değil. Sonra şeye döndü muhabbet. Ya arkadaşımı daha fazla beklemem gerekebilir. Belki de kalmak zorunda kalabilir. İyi dedim madem öyle sen öyle diyorsan gitmeyi vereyim yani benim için fark etmez. Hani ben sadece oraya gideceği için hani ben de arkadaşlarımı görmüş olurum diye düşünmüştüm. Hem de ona yolda yarenlik ederim diye düşündüm. Sonuçta belli bir samimiyet var aramızda. O dönemde ben Instagram kullanmıyordum. Gerçi hala da kullanmıyorum. Ortak bir arkadaşımızla oturup konuşurken bu mevzu açıldı. Dedim böyle böyle oldu diye anlattım. O da dedi ki ya dedi son dönemde dedi o dedi çok fazla Instagram'a hikaye atıyor dedi. Ve yanında bir kız var dedi. Bir tane araba kiralamışlar dedi. Sürekli gezip tozuyorlar, yediklerini, içtiklerini paylaşıyorlar. Sanırım sevgililer dedi. Dedim bir göster bakayım hani ben de bir bakayım. Baktım cidden öyle. Ya açıkçası kırıldım. Çünkü biz yıllardır arkadaşız. Bunu söylemeyecek bir durum yok yani. Ben niye ona kızayım veya bir şey diyeyim ki? Çok basit dürüstlükle gelip ya benim bir sevgilim var. Seninle oraya gidersem yanlış algılar. Yanlış algılanmak istemiyorum. Lütfen kusura bakma
bak biz kaç senelik arkadaşız, samimiyetimize güvenerek böyle konuşuyorum falan diyebilirdi. Çok rahatlıkla bunu söyleyebilirdi. Aradan zaman geçti. O kızdan da ayrıldı. Arayıp benden özür diledi. Ama yani bir şeyler kırıldıktan sonra özür dilemenin anlamı yok yani. Yalan söyleyeceğinize, eğer uzun dönem arkadaşsanız, yani yeni tanışmıyorsanız, yanlış algılanırım korkunuz falan yoksa, ki uzun dönemdir arkadaş olanlar 10 yıl 15 yıl bu konuları zaten aşmıştır. Söyleyin doğruları, fark etmez. O karşınızdaki insan sizi zaten anlayacaktır. Kendinden ödün verme. Mesela bir kız grubu arkadaşım vardı. Bir tanesi et yemiyordu. Ne zaman buluşsak, bir şey yiyecek olsak ona göre ayarlamamız gerekiyordu. Yani o da hiç şey demiyordu. Hani bana göre ayarlamayın, siz yiyin falan demiyordu. Sağ olsun. Yani sürekli bir kendinden ödün verme durumu vardı. Bir grupta olunca zaten öyle oluyor. Ortaklaşa bir karar almak zorunda kalıyorsunuz ve kendine ödün veriyorsunuz ister istemez. Bir yere gidilecek, istemiyorsanız bile çoğunluk istiyorsa iyi tamam uyuyayım, ben çıkıntılık yapmayayım diye düşünüp tamam diyorsunuz. Para israfı, bu da bence olumsuz bir yön. Buluştuğunuzda mesela çalışmıyorsanız, eğer arkadaşlarınız çalışıyorsa, o adamlar rahatlıkla para harcayabiliyor. O yüzden üçün beşin peşine koşmuyorlar. Sürekli her hafta bir yere gitmek istiyorlar. Bir kafe olur, bir restoran olur, ne bileyim farklı bir yer olur. Tabii bunların hepsi paraya bakıyor. Şimdi onlar gidecek, sen gitmesen çıkıntılık yapmış olacaksın. Gitsen cebinden boşuna para çıkıyor. Biliyorsunuz ki kafeler ve restoranlar gereksiz pahalı bence. Ee, Ve arkadaşım buralarda pek olmadığı için ve son dönemde görüştüğüm insanlar da olmadığı için şu anda param cebime kalıyor diyebilirim. Saçma muhabbetler. Of. Hele hele bu Instagram'da böyle en ufak gördüğü saçma sapan şeyi paylaşıp işte bak bak falan diyenler. Veya kendi anılarını anlatıp durma. Oturuyorsunuz, arkadaşınız başlıyor işte eski sevgililerini anlatıyor. Onların romantik jestlerinden bahsediyor, yaptıklarını. Ya eski sevgilin abi, yani bana ne? Geçmiş, bak senin bile geçmişin. İşte iş yerinde olan en ufak ayrıntıya kadar her şeyi anlatıyor. Ve bu senin hayatın. Tamam hani bahset tamam. Ama yani karşı tarafın sıkıldığını da bir fark et. Hayat sadece senden ibaret değil. Aşırı düşünme. Şöyle ki arkadaşlar arasında hep şunu düşünürdüm. Ya bir tanesini çağırdım, diğerini çağırmazsam ayıp olur mu? Kırılır mı? Ne bileyim bir şey aldım, beğenir mi? Bir söz söyleyeceksin, 40 defa düşünüyorsun. Bunu şimdi söylersem alınabilir mi? Bu gerçekten bence büyük bir külfet. Çıkar. Çıkar da büyük sorun. Bir arkadaşım var. Sürekli sadece yalnız kaldığında arayıp soruyor. Mesela bir şey yapacak. Atıyorum. Denizli'ye gidecek. Örnek veriyorum. Denizli'ye gidecek. Yalnız gitmek istemiyor. İşte bana haber veriyor. Diyor ki işte ben Denizli'ye gideceğim. Gelmek ister misin? İyi güzel, hani geleyim, sıkıntı değil. Beraber bir şeyler yapıyoruz. İyi hoş. Ama yani koskoca bir senede 12 ayda toplasan 3-4 defa ya arıyor ya aramıyor. Mesela geçenlerde onu aradım.
Birkaç saat sonra bana mesaj atmış işte seni yarın arayacağım falan diye. Hala arayacak. Hani şey de demek istemiyorum. Ya çalışıyor, ediyor. Muhakkak meşguldür. O konuda bir şey de söylemek istemiyorum ama hiç mi zamanın yok? Benim bir arkadaşımın sözü var. Bir insanın yemek yemeye, tuvalete gitmeye zamanı varsa seni de arayacak, soracak zamanı vardır. O yüzden artık ben hani gerçekten sevildiğime inanmıyorum. Yani insanlar beni derdini anlatmak için, boş zamanını doldurmak için arayıp soruyorlarmış gibi geliyor. O yüzden insanlardan irite oldum yani uzaklaştım. Şu anda tabii objektif olarak kendimi göremediğim için lütfen yanlışım varsa düzeltin. Ben böyle düşünüyorum. Çoğunlukla olumsuz şeylere odaklanmış durumdayım ama olumlu şeyleri de çok göremiyorum. Böyle eskiyi falan düşündükçe tamam arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyordum. Ama her zaman için bir şeyler eksikti. Şu andaki düşüncem hani bir tane arkadaşım olsun, sağlam olsun. Fazlasında inanın ki gözüm yok. Beni yormayacak, beni anlayacak, beraber bir şeyleri paylaşabileceğim birileri. Babam her zaman için beni şöyle uyarır, şöyle uyarır. Der ki, kızım bak çok samimi oluyorsun. Mesafe, mesafe, mesafe. Yani ben bunun hiçbir zaman farkında olamadım ama tabii babam beni dışarıdan gördüğü için bunu tespit etmiş. O mesafeyi koruyamadığım için sanırım doğru insanlarla arkadaşlık kuramıyorum. Ha bu demek değil ki bu tanıştığım insanlar çok kötü insanlar falan değil. Herkesin doğruları yanlışları vardır. Ben de sütten çıkmış ak kaşık değilim. Muhakkak benim de onlara karşı yanlışlarım vardır. Hata yapmış olabilirim çünkü hepimiz insanız. Bu hayatıma giren insanlar için sadece şunu söyleyebilirim. Şükrediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Demek ki hayatıma girmelerinin bir sebebi varmış. Bazı dersler çıkarabilmem için. Eğer benim hayatımdan çıktıysa veya ben hayatımdan o kişiyi çıkardıysam, inanın ki o kişilere karşı şu anda nötr hissediyorum. Herhangi bir duygum yok. Geri gelmelerini ister miyim? Tekrar onlarla görüşmek ister miyim? Açıkçası buna vereceğim cevap hayır. Beni daha çok böyle pozitif etkileyecek insanlarla arkadaş olmak istiyorum. Daha fazla yorulmak istemiyorum veya hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce arkadaşlığın olumlu ve olumsuz yönleri neler? Ve yalnızlık konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben sadece arkadaşlık üzerinden akıl yürüttüm. Tabii bunu başka ilişkilere de genelleyebiliriz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşırsanız ve eğer benimle aynı görüşte değilseniz lütfen bunu belirtin. Hatalarım ve yanlışlarım varsa güzel bir dille beni uyarırsanız çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.